Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle daha önce yapımını paylaşmış olduğum bu büyük kare motiflerle panço yapacağız. Yapımı gerçekten çok kolay. Sadece birleştirmeyi ve kenar çalışmasını gösteriyorum. Kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Şu yaka çalışmasında yapmış olduğum son sırayı göstermedim, unuttum. Burada sadece sık iğne yapıyoruz trabzanların üzerine. Boşluklara da sık iğnenin üzerine 3 zincir çekerek kaydırma yapıyoruz ve yine sık iğnelerle devam ediyoruz. Evet, pançamı yaparken kullanmış olduğum ipler akrilik ipler. Beden 38, 40, 42 bedene dökümlü bir şekilde olur. 44 bedene de tam olarak olacaktır. Benim motiflerimin ölçüsü 33 santimetre oldu. Yine ölçülerle ilgili videonun içerisinde bilgiler vereceğim. Sizlere tavsiyem daha kalın iplerle 5-5,5 milimetreye uygun alize midi gibi yünlü iplerle, yumuşak yapıda kalın iplerle çalışırsanız bu motifleriniz 35-40 santimetre olursa daha da güzel olur, daha dökümlü durur. Ben 4 milimetre tığa uygun ipler kullandığım için beden ölçümüz, yani motiflerin ölçüsü 33 santimetre oldu. Beden ölçümüz de yine söylediğim gibi. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motiflerimizi birleştirmeye başlamadan önce hemen size eklemiş olduğum son sırayı göstermek istiyorum. Biz şu pembe sırada motifimizi tamamlamıştık. Bu pembe sırada 6 tane trabzanımız, bir tane boşluğumuz var. Şimdi biz modeli bu birleştirmeyi tamamladıktan sonra kenar çalışması yapacağız. Kenar çalışmasında bu modeli devam ettireceğiz. Dolayısıyla burada sıra eklemek isterseniz aynı şekilde modeli devam ettirmemiz gerekiyor. Motifleri yaparken bunu göstermemiştim. Şimdi burada göstermek istiyorum. Şimdi ben bir sıra ekledim. Sizler birkaç sıra daha ekleyebilirsiniz. Daha büyük olmasını isterseniz. Burada sıra eklerken gördüğünüz gibi köşeden itibaren 6 tane trabzanımız var. Şimdi burada yeni bir boşluğa başlamamız gerekiyor. Köşenin içinde yeni sırada bakın burada 3 zincirimiz var. 3 tane trabzanla burada 6'ya tamamladık. Şimdi yeni sırada 2 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar hiç trabzan atlamadan 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. Ve aralarda da 2 zincirimiz var. Şimdi yeni sırada burada 2 değil 4 tane trabzanımız olacak. Yani boşluğa 2 tane yapacağız. 2 tane de buradaki trabzanın üzerine, burada 4 tane olacak. Tekrar bu bir zincir boşluğun üzerine de yine bir zincir ve 6 tane trabzanla devam ediyoruz. Ve yeni sıraya, yani 3. sıraya başladığımız zaman artık köşenin içine 2 tane yaptığımız zaman toplamda boşluğa kadar, yani buradaki boşluğa kadar burada olduğu gibi 6 tane trabzanımız olmuş olacak. Şimdi sizler biraz daha büyük yapmak isterseniz, ben yaklaşık olarak medium beden olarak çalışıyorum. Bedeninizin ölçüsünü göğüsten aldıktan sonra motifinizi bu şekilde, yani şöyle değil de bu şekilde çevirin. Daha sonra aldığınız ölçüyü ikiye bölün. Bir motifin genişliği, bakın şöyle ölçtüğümüz zaman benim motifimin genişliği 44 santimetre. Yani motifimiz bu şekilde duracağı için böyle ölçebilirsiniz. Tabii farklı şekilde de kullanılıyor. Yani çevirerek de pançonuzu kullanabilirsiniz ama böyle aldığınız zaman yaklaşık bir ölçü elde edersiniz. Ya da bunu hiç ölçmeden göğsünüze şöyle tutabilirsiniz. O şekilde de ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi birleştirme yaparken motiflerimizin 2 tanesi böyle üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Burada ters yüzleri birbirine bakacak şekilde koydum. Daha sonra bir motifimizi ortadan katlıyoruz. Bu tarafa, diğer motifimizi de yine bu tarafa bu şekilde koyuyoruz. Birleştirmeye başlarken şu kenardan başlayacağız. Şöyle birleştirmemizi yapacağız. Daha sonra buradan ipimizi kesmeden şu aşağıya kadar birleştirmemizi tamamlayıp burada ipimizi keseceğiz. Daha sonra tam tersi çevirip aynı şekilde tekrar birleştirme yapacağız. Şöyle bakın, açtığımız zaman alt katta da aynı şekilde birleştirme yapacağız. Hemen şöyle kenardan başlayalım. Şöyle biraz açık bir renk aldım daha rahat görebilmeniz için. Şuradan hemen biraz yakınlaştırmak istiyorum. Tığıma uzun bir ip aldım. Hemen şu köşe boşluğunda zincirin ortasına batıyorum. 3 tane pardon 2 tane zincirimiz var. Şöyle boşluğa batacağım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi bu ipimiz her zaman altta kalacak. Şimdi bu tarafa kenara alıyorum.
Burada da şöyle bakın, ipimi şu şekilde alta aldım. Bu şekilde altta tuttum. Üstten şöyle zincirimizin ortasına ya da burada ilk başta boşluğa batabiliriz ama o şekilde yapmayacağım. Ortaya battım. Burada da tekrar hemen geliyorum. Buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Şimdi tığımda 3 tane ilmeğim var. İpim altta gördüğünüz gibi. Bu başlangıç biraz zorlayabilir. Şöyle hemen tığımdaki ilmeklerden kaydırma yaptım. Başlangıcı yaptıktan sonra gerisi çok kolay. Gördüğünüz gibi ipim altta. Şöyle üstten batıyorum. Yani ilk başta da bu şekilde yapıyorum. Burada daha rahat görebilirsiniz. Üstten şimdi ilk şu kısımda trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle. Daha sonra buradaki ilk trabzanın şöyle üstten ilmeğe battım. Bakın tığımdaki ilmekle birlikte 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte şöyle topladım. Sizler tabii ki farklı birleştirme teknikleri de kullanabilirsiniz. Şöyle ben de elimi yatay tutmaya çalıştığım için biraz da yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Hemen şöyle çektim. Evet, sıradaki trabzanın üstten batıyorum. Tekrar buraya geldim. Buradan battım. Tekrar bu şekilde ilmeklerimi kaydırdım. Şimdi kaydırma yaparken şöyle tekrar yapacağım. Kaydırma yaparken şöyle yatay tutmaya çalışıyorum. İlmeklerimiz küçülmesin diye. Bakın buradan battım. Şimdi buradan da tekrar battım. Şöyle tığımı biraz yatay yaptığım zaman buradaki ilmeğimiz küçülmemiş oluyor. Şimdi başlangıçta bu şekilde oldu. Evet, şimdi arada zincirimiz var. Zincirimizin de ortasından batıyorum. Yine trabzanda olduğu gibi. Ve şöyle buradan battım. Hemen ilmeklerimi topladım. Karşı taraftan trabzana battım. Tekrar buraya geldim. 3 tane ilmeğim var. Şöyle çevirerek şu kısımdan aldım ve kaydırmamı yaptım. Bu şekilde tam ortaya gelmiş oluyor birleştirmemiz. Sadece biraz başlangıcı zor. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizi gevşek olarak hemen kaydırmaya devam ediyorum. Çünkü burada gerginlik oluşabilir birleştirmeyi yaptığınız zaman. Şöyle zincire battım. Yine üstten batıyorum. Buradan aldım. Şöyle kaydırmamı yaptım. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Çünkü birleştirmenin tamamını göstermeyeceğim. Bu şekilde hep aynı şeyi tekrar ederek ilerliyoruz. Şöyle son bir tane daha yapıyorum. Evet, kaydırmamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oluyor. Şimdi buradan başladım. Dediğim gibi hemen şu kenara geleceğim. Burada da yine zincirlerde kaydırmamı yapacağım. Şu ilk zinciri yaptıktan sonra ikinci zincire geldiğim zaman hemen bu tarafa geçeceğim. Buradaki ikinci zincirle kaydırmayı aşağıya doğru devam ettireceğiz. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet, buradan başladım. Burada bitireceğim, ipimi keseceğim, terse döndüreceğim. Yine alttan, yani ya bu taraftan ya da diğer taraftan birleştirmemizi tamamlayıp kenar çalışması için tekrar geliyorum. Evet, motif birleştirmesini tamamladım. Şimdi kenar çalışmasıyla devam edeceğiz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu köşeden başlayacağız kenar çalışmasına. Sıradaki rengimi alıyorum. Şu köşeden başlayacağım. Şimdi burada sizlere motiflere son sırayı eklerken anlatmış olduğum sırayı yapmadıysanız, yani bu pembe sırada motifleri bitirip birleştirme yaptıysanız, sizler bu sırada, yani ilk sırada şu sırayı tamamlamanız gerekiyor. Yani burada 2 tane boşluk sıramızın olması gerekiyor. Çünkü 3. sırada yine boşluklara da trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi gösterdiğim zaman daha iyi görebilirsiniz. Şimdi köşe boşluğunun içine şöyle bir sık iğne yaptım. Şu ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Burada bir trabzan yapmış oldum. Şimdi ben modeli devam ettiriyorum. Burada
anlatmış olduğum gibi 2 trabzanı yaptım. Şimdi 4 tane olacak burada. Şöyle ve dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi şu boşluk sıramız 2 tane olduğu zaman biz bu boşluğa şöyle trabzan yapıyoruz. Burada trabzanımız olmadığı için şu trabzanın içine batacağım ben. Şuradaki boşluğa değil, şuraya batıyorum. Buradan, pardon, şu şekilde batacağım. Şuradan battım. Şöyle tığımı dışarıya çıkardım. Buradan ipimi aldım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Uzatabildiğim kadar. Daha sonra son 2 ilmeği bu şekilde topladım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Şimdi 2 sıra boşluk sıramız olduğu zaman bu şekilde ilerliyoruz. Yani dediğim gibi sizler sadece bu pembe sırayı yapıp motifleri tamamladıysanız, birleştirmenizi yaptıysanız, burada anlatmış olduğum gibi yine modeli devam ettirerek bu sırayı bütün motiflerin etrafına yapıyorsunuz. Şu kısımlarda da bakın, bu kısımlarda da yine model nasıl devam ediyorsa, burada bir boşluk yaptınız, burada 2 trabzan, burada yine 2 trabzan. Şimdi ben o şekilde yapacağım. Burada yine 2 trabzan, yani burada da hep 6 trabzan, bir boşluk olacak şekilde şu sırada birleştirme yaptıysanız o şekilde modelimizi devam ettirerek ilerliyoruz. Tabii daha fazla sıra eklediyseniz de, burada bir değil de 2 sıra eklediyseniz, o zaman da hemen yine benim başlamış olduğum gibi ilk sırada bu şekilde başlayabilirsiniz. Evet, şimdi trabzanların üzerine yine trabzanlar yapıyorum. Şöyle beşincisi ve altıncı trabzanımı yaptım. Şimdi yedinci trabzanımı bu kısma yapacağım. Yani şu alttan değil, buradan alıyorum. Hemen zincir boşluğundan şöyle yapıyorum. Buradan ipimi aldım, ilmeğimi uzattım ve 2 ilmeğimi de son olarak topladım. Hemen sıradan trabzanların üzerine devam ediyorum. Burada üçlü trabzan yapmıyoruz. Çünkü bu şekilde ilmeğimizi uzatarak yaptığımız zaman farklı bir görünüm alıyor. O yüzden üçlü trabzan yaparak değil de ilmeğimizi iyice uzatalım. Şimdi bundan sonra da sıralara eklerken yine 2 sıra boşluk sıramız olacak. Daha sonra da e, yine bu ilk yapmış olduğumuz sırayı tekrar edeceğiz. Her üçüncü sırada. Şimdi şurada bir kez daha göstereceğim. Buradan aldım, boşluğa geldim, ilmeğimi uzattım ve gergin tuttum. 2 ilmeğimi topladım. Son 2'yi de yine trabzanın boyuna geldiği zaman birlikte topladım. Yine sıradan devam ediyorum. Evet, şimdi köşelerin birleştiği yere kadar geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi sizler dediğim gibi şu sırada bitirip motiflerinizi birleştirdiyseniz, zaten bu sırada hepsini 6 trabzan bir zincir şeklinde ilk sırayı tamamlamış ve düzenlemiş oluyorsunuz. İkinci sırada da şu yapmış olduğumuz trabzanlı sırayı yapıyorsunuz. Şimdi ben yine benim gibi böyle sıra eklemek isteyenler için bu şekilde anlatıyorum. Hemen şöyle bakın, burada bir zincir boşluğumuz var. Altta kutucuğumuz yok. O yüzden şöyle ya şuradan köşeden batmanız gerekiyor ya da şu trabzanın aynı trabzana batıyorum. Buradan ilmeğimi uzatıyorum ve trabzanımı yaptım. Şimdi sırada 2 trabzanımız var. Şöyle. Şimdi bunu 6 trabzana tamamlayacağım. Şimdi şurada boşluğun içine bir tane yapıyorum. Diğer köşe boşluğunun içine de bir tane yapıyorum. Şöyle sıradaki 2 trabzanın üzerine yapıyorum. Ve burada köşelerde de 6 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi yine bir zincir boşluğumuz var. Hemen şöyle alttaki şu trabzanı ya da şu köşe boşluğundan bakın şöyle batmamız gerekiyor. Oradan biraz zor oluyor. O yüzden ben trabzanın üzerinden şöyle hemen boşluktan tekrar çıkartıyorum.
ilmeğimi uzattım ve son ikiyi birlikte topladım. Şimdi tekrar sıradan devam ediyorum. Birleşme yerlerinde her zaman aynı şekilde yapıyoruz. Evet, bu sırayı tamamladıktan sonra hemen yeni sıraya başlayacağız. Şimdi yeni sıraya başlarken onu da hemen göstermek istiyorum. Çünkü sıraları tamamlayıp tekrar videoyu uzatmamıza gerek yok. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar başladığımız yere geldiğimizde burada köşemizi tamamlayacağız. Köşemizi burada 2 trabzanla başlamıştım. Şurada yine trabzanımızı yapacağız. 2 trabzan, tekrar köşe boşluğunun içine 2 trabzan. Zaten motifleri birleştirirken gördüğünüz 3 ilmeği toplayarak yine burada köşeyi kapatıyoruz. Daha sonra yeni rengimizle köşe boşluğunun içine yine 2 tane, aralarda da köşelerde 2 zincirimiz var. Bundan sonra buralarda 3 zincirimiz vardı. Yarım köşe yaparak yine yeni sırada başlıyoruz. Şimdi yeni sırada başlarken hemen şöyle ben diğer rengimi alacağım. Evet, şimdi burada ben köşe boşluğunun içine başlayamadığım için hemen şöyle trabzanın üzerine bir sık iğne, bir zincir yaptım. Trabzanların üzerinden devam ediyorum. Zaten yeni sırada burada 6 tane trabzanınız olacak. Tabii benimle aynı şekilde yaptıysanız. Bu alttan alarak yapmış olduğumuz trabzanlarımızın üzerine geldiğimiz zaman bir zincir, bunu atlıyorum. Tekrar buradan sırasıyla 6 trabzan yapıyoruz. Şöyle altıncısı, tekrar bir zincir çektim, yine alttan aldığımız bu trabzanı atlıyorum. Bu şekilde bakın, bütün sırayı trabzanlarla yaptığımız zaman hafif bir volanlanma oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu bir zincir boşluklu sıralarımızı yaptığımız zaman hemen toparlıyor, düzgün bir görünüm alıyor, o yüzden endişe etmeyin. Hatta trabzanlı sıraları yaparken kullanmış olduğunuz tığ numaralarını yarım milimetre düşürerek de yapabilirsiniz. Ya da aynı tığ numarasıyla devam edin benim gibi. Bu bir zincirli sıraları yaptığımız zaman hemen düzeliyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu sıradan 2 sıra yapıyoruz. Bu bir zincir boşluklu sıradan 2 sıra yapıyoruz. 3. sırada yine bu ilk sırayı, trabzanları yaptığımız sırayı tekrar ediyoruz. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum. Sanırım yeterli olmuştur. Şimdi yeni sırada bu sıranın aynısını tekrar ediyoruz. Köşelerde sadece trabzanları dikkat ediyoruz. Burada 2, 4, 6 şeklinde köşeler devam edecek. 3. sırada da yine ilk başladığımız sırayı tekrar ediyoruz. Sanırım anlaşılmıştır. Ben toplamda 6 sıra yapmayı düşünüyorum. Sizler daha geniş olsun isterseniz daha fazla sıra ekleyebilirsiniz. Şu boşluklara da püskül çalışması yapacağım. Bu kısımlara da püskül çalışması yapacağız. Bunun dışında sanırım anlaşılmıştır. Videonun başında zaten pançomuzun bitmiş halini gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.